olan güneş ışığı da güneş ışığı değil ya, yemin ediyorum. Çok eski zamanlardan beri her şeyin serbest olduğu bir bölge. Çok güzel bir şey yapmışlar bu Ulusal Müze'nin yeni halini. Şu an çok güzelmiş rengi ya. Bakalım bu mont ne kadar? Arkadaşlar herkese günaydın. O kadar mutluyum ki. Niye bakıyorsun abim bana ya? O kadar mutluyum ki ben size anlatamam. Kendimi yırtacağım. 2 hafta geçirdim Kuzey Kutup Dairesi'nde. Cidden çok soğuk, çok rüzgarlı. Sokağa çıkamıyorsunuz, devamlı ev içinde kalıyorsunuz. Ve çok esiyor. Yani ben gerçekten üşümeyen birisiyim ama insanın psikolojisi darmadağın oluyor. Çünkü gündüzünüz, geceniz yok ya. Sabah uyanıyorsunuz, 1 saat sonra karanlık oluyor. Orası zaten birkaç haftaya tamamen karanlığa bürünecek ama yani o olan güneş ışığı da güneş ışığı değil ya, yemin ediyorum. Şimdi Oslo'ya geldim, Norveç'in başkenti. Herkes montlarla, ben cidden tişörtle dolaşacağım. O kadar güzel, serin ki. Yani burası bana böyle yaz gibi geldi şu anda. Oslo'nun güzel bir yönü var. Bu şehirde hiçbir şekilde şeyleri süpürmüyorlar çok fazla. Sonbahardayız. Her yer yaprak. Yapraklarını döküyor ağaçlar. Tabii ki çok yeşil, ağaçlık bir ülke. Kaldığım hostel K7. Ben size Oslo'da nasıl ucuza kalabileceğinizi de anlatacağım. Şu Dubliner ya da The Whiskey Bar cidden inanılmaz güzel barlar. Özellikle şu Dubliner. Canlı müzik yapıyor insanlar bu Dubliner'de. Çok merkezi bir yer burası. Hostelin olduğu yer. Burada taş binalar var, görüyorsunuz. Aslında taş binalar Norveç'in klasik mimarisi değildir. Arabanın üzerinde ne yazıyor? Başkent Oslo'dayız ya şu anda mesela. Christiania yazıyor. Christiania Danimarkalıların deyişiyle Christiania. Buranın eski ismi. Oslo'nun, Oslo diyor Norveçliler. Eski ismi. Peki neden eski ismi Christiania? Hemen hostelimin dibinde bir eldiven var. Buradan. Biliyorsunuz burs veriyoruz tüm gelirlerimizde ve Just English bana inanılmaz yardımcı oluyor. Just English dil okulları. Onların Türkiye'de onlarca okulu var ve Amerika'da New York ve Los Angeles'ta da dil okulları var. Dünyayı gezmek için dil öğrenmeye ihtiyacınız var. Dil öğrenmeden de gezebilirsiniz ama insanları anlamanız için dil öğrenmeniz gerekiyor. Onun için de İngilizce en önemlisi. Dil öğrenmek için de bana desteğini esirgemeyen Just English'in Amerika'daki ve Türkiye'deki dil okullarını tercih edebilirsiniz. Anlatabilirim size neden eski isminin Christiania olduğunu. Bu arada Danimarka'da da bir Christiania var. Kopenhag'da. Orası çok eski zamanlardan beri her şeyin serbest olduğu bir bölge. Böyle hippilerin bölgesi. Evet, ilk olarak birazcık şeyden bahsedeyim ben size. Bu eldivenden. Danimarka-Norveç Krallığı var. O dönem 1624 yılında bu krallığı Danimarkalı kral Christian yönetiyor ve dev bir yangın çıkıyor. Çünkü Norveç'te her ev ahşaptan, o dönem. Bugün de aslında ahşaptan. Kuzey Kutup Dairesi'nde de gördüğünüz evleri ahşaptan yapılıyor. Norveçler taş işçiliğini bilmiyorlar. Yangında bütün şehir yok oluyor. Christian diyor ki, kral, Danimarka kralı, eldiveni atıyor. İşte diyor, efsaneye göre buraya yapacağız şehri diyor ve şehir buraya kırılıyor. O efsanenin anısına da bu şekilde bir eldiven heykeli dikmişler. Burası dönemin Oslo'nun merkezi. Bugün de aslında Norveç'in merkezi burası. Peki bu pek de aşina olmadığımız taş işçilikleri neden var burada? Şöyle anlatalım. Bakın, yangın ne zamandı? 1624 yılında. Bu bina ne zaman yapılmış? 1641 yılında. Bunun sebebi taş işçiliğinin hiçbir zaman Norveçliler tarafından bilinmemesi. Christian da diyor ki, tamam diyor, o zaman diyor ben Hollandalı işçileri getiririm diyor ve Hollandalı işçiler buraya gelip taş işçiliğin şehrin merkezine binalar yapıyorlar. Zaten Oranje hanedanlığı da vardır ya, Hollandalılar sever turuncu rengi. Böyle farklı bir mimari sergileniyor. Yeni dikmişler bunları. Maren Arne
Maren Arne solgte fersk fisk fra Christiania fjorden hver onsdag og lørdag på Christiania Torv. İşte Maren Arne diye bir kadın varmış. Her cumartesi Oslo Fjordundan, yani o zamanın Christiania Fjordundan balık satarmış burada. Mesela işte Magistrats President, hukukçuların başkanı Christian Stockflet diyor. Bakalım. Bu ne? Apoteker Şarf. Bu da eczacı. Özgür Özel gibi. Kimya ile uğraşıyormuş. Şarap ve işte konyak tarzı şeyler yapıyormuş. Tatlı kekler veriyormuş. Ve Elefant Apoteket. İsmi de eczanesinin şeymiş. Fil eczanesi. Evet, tabi burası aynı zamanda şehrin merkezi demek, idam demek. Fransa'da da Fransız devrimi sonrasında idamlar yaşanıyor giyotinle. Burada da aynı şekilde giyotinle değil ama işte artık baltayla mı öldürüyorlar, kafa keserek kılıçla öldürüyorlar. Burası o dönemin ünlü bir celladının evi. Cellat burada insanların kafasını kestikten sonra alıyor, evinde anatomi çalışıyorlarmış. Ölen insanlarla. Bugün restoran, girebilirsiniz. Artık şeyler mi olur, kafası kesik ruhlar mı gelir bilemiyorum artık yani. Norveç Danimarka Birliği'nin Danimarkalı Cumhurbaşkanı, yani kralı kendisi. Oslo'da devam edelim. I beg your pardon. I never promised you a rose garden, rose garden. I beg your pardon. I never promised you a rose garden. Kierkegaard ble kalt Rose Garden etter alle rosene som vokste der på sommeren. På 1680-tallet var den begynt å bli full. Bare byens rikere familier fikk plass der. Diyor ki, bütün güller açtıktan sonra diyor yazın kilise, aslında bu garden, İngilizce gibi Germenik diller bunlar, birbirine çok benziyor ama bugün kullanılmıyor garden şeklinde. Her neyse, çiçekler yazın açınca kilisenin ismi Gül Bahçesi olmuş. 1680'lerde inanılmaz dolmaya başlamış. Sadece şehrin zengin aileleri burada yer veriliyormuş, yani oturabiliyorlarmış. Kilisenin bahçesi birden Rose Garden olmuş. Hollanda evleri, Christian, şehre ismini veren Christian'ın eldiveni ve ben burada 3 ay yaşadım Norveç'te. Çok soruldu, neden Norveççe biliyorsun diye. 3 ay yaşadım yıllar önce. Çok fazla Norveçli arkadaşım var. Onlardan öğrendim ama Norveç'te hiç yaşamadım, yani 3 ay kaldım maksimum. Biraz hızlı dil öğrenebildiğimi söylüyorlar Norveçliler. Öğrendiğimde de çok şaşırmışlardı. Çok uzun süredir de arkadaşlık ediyorum. Tabii 2 senedir hiç konuşmadım ben Norveççe. Hatta daha fazla olabilir. Çünkü dünyayı dolaşıyorum sizinle beraber. Ve hiç Norveççe denk gelmiyor. Evet, şurada size şeyi göstereceğim. Bu masonluk genel olarak böyle çok gizli vesaire bir kurum gibi bilinse de Türkiye'de. Mesela benim yüzlerce mason arkadaşım var ama Norveç'te mason çok az tanıdığım. Genelde İskoçya, zaten masonluğun merkezi İskoçya'da. Murmesternes. Murmesternes ne demek? Duvar örücüler demek. Duvar örücü ustaları demek. Duvar ustaları, çok pardon. Duvar ustaları Oslo Forening 1884'te. Bu mason zaten. Türkçesi tamamen duvar ustası demek. İlk defa sonbaharda geliyorum ben Norveç'e. Şu güzelliğe bakın ya. Çok güzel. Dediğim hostelde kalmalısınız arkadaşlar. Bakın Oslo Kalesi arkada, gideceğiz birazdan oraya. Yani inanılmaz merkezi bir yer. Böyle hiç yorulmadan şıpır şıpır, tıpır tıpır, nasıl fıkır fıkır gezebilirsiniz. Norveçliler çok cool insanlar, böyle yani rahat insanlardır. Sevimlidir. Genelde İskandinavların çok soğuk olduğu ya zaten kuzeyde gördünüz ama onlar başka bir Norveçli zaten. Burada da size başka Norveçlilerle tanıştıracağım. Güneylilerle. Bakalım kuzeylileri mi güneylileri mi daha çok seveceksiniz. Tabii kuzeyliler balıkçı, böyle şeyler. Bizim gibiler yani, haydırı huyduru insanlar. İskandinavların çok cimri olmasıyla ilgili
işte insanlara misafirperverlik göstermemeleriyle ilgili hikayeler çoktur. Bu aslında çok fazla İsveçlilerden kaynaklanıyor. İsveçliler cidden eli çok sıkı bir millet ve o klişelere uyduğu bir millet. Norveçler öyle değil. Yani 180 derece farklı Norveçler İsveçlilerle. Bunu unutmayalım ama tabii ki yani bu son onlarca yıldır gelen mülteci akını, sığınmacı problemi burada da insanları yabancılardan artık uzak durmaya bir şekilde itmiş. Yani korkuyorlar, size kısaca söylemek gerekirse. Ama yine de arkadaş olursanız, yani aynı masaya otursanız bir problem olacağını düşünmüyorum. Güzel arkadaşlıklar edinebilirsiniz. Ne güzel be. Şehre bak. Böyle bir şehirde yaşayacaksın işte. Çocuğun falan varsa arkadaşlar, çocuğunuz, böyle bir şehirde yaşayın. Eğitim sistemi mükemmel. Suç oranı neredeyse hiç yok. Bunlar mesela turist. Çünkü restoranlar pahalı olduğu için kendileri getirmişler. Tabii eskiye göre tüm dünya acayip pahalılaştı. Norveç bile artık normal kalmaya başladı bazı kısımlarında. Yani eskiden ben Norveç'e 20 sene önce falan gelirken bir yere gidip kahve içmek bile imkansızdı benim için. Bugün öyle değil. Benim zengin olduğumdan değil, tüm dünya çok yükseldi. Enflasyon, paralar. Önceden ulusal müze burada değildi. Girişi de ücretsizdir. İçinde, çığlık da buranın içindeydi en son ama acaba çok güzel bir şey yapmışlar bu ulusal müzenin yeni halini. Abi şunlara bakın ya. Ne kadar güzel değil mi? İşte böyle güzel bir dizayn. Kıskandık. Şehrin içinde bolca şey geçiyor tabii ki. Tramvay var. Tramvayla da yolculuk yapabilirsiniz. Ya mesela bu taksiler çıkmış. Önceden yoktu bu taksiler. Ya tabii bu tarz şehirler çok değişiyor. Fiyatlar da değişiyor. Çok güzel mekanlar var tabii. Bayıldım ya. Oslo'nun en merkezi yerinde bir bina var. Burası Nobel Barış Merkezi olarak anılıyor. İsmi öyle anılıyor diyorum. Nobel Barış Merkezi peki neden Norveç'te? Hiç sordunuz mu arkadaşlar? Hiç sordunuz mu kendinize Nobel Barış Merkezi neden Norveç'te diye? Evet, şimdi size anlatacağım. Nobel ödülleri aslında İsveç'te veriliyor. Alfred Nobel isimli dinamitin mucidi bir amcamız vasiyet ediyor. Diyor ki ben öldükten sonra diyor ekonomi dalında, fizik dalında ve barış ödülü verin diyor. Bunların hepsini İsveç'te veriyorlar. Çünkü Alfred Nobel İsveçli. Peki barış ödülü neden Norveç'te veriliyor? Bu herif çok konuşmayı seven bir adam değil, açıklama yapmayı seven bir adam da değil. Ama spekülasyonlar var. Nobel Barış Ödülü'nün neden Norveç'te verildiğine dair. Evet, Alfred Nobel'in vasiyetinde özel bir düzenleme var. 1895 yılında kaleme alıyor vasiyetini. Sadece diyor ki barış ödülünü Norveç'te verin kardeşim diyor. Şimdi 1814-1905 yılları arasında Norveç ve İsveç birliği var arkadaşlar. Bir birlik içinde. Nobel de bu dönemde yaşıyordu. Net bir açıklaması yok dediğim gibi vasiyetinde. Norveç'in barış yanlısı bir geleneği var arkadaşlar. Tarihin başından beri. Bugün de zaten Norveç ismini duyduğunuzda barış yanlısı bir halk aklınıza geliyor. Vikinglerden öte öyle bir imajları var. İsveç'in büyük bir askeri geçmişi var. Norveç daha az militarist bir ülke. Sebebini söylemiyor ama bu olduğu söyleniyor Norveç'teki barış ödülünün verilmesini. Ödül karşıdaki Rådhus, kahverengi Rådhus binasında veriliyor. Burası tabii ki en merkezi yeri ve en sembolik binalarından bir tanesi Oslo'nun. Alfred Nobel mesela
matematik ödülü vermiyor Nobel'de. Bu mesela yine çok büyük tartışma. Neden vermediğini söylemiyor. Çünkü vermiyorum kardeşim diyor. Yani vasiyetinde öyle diyor. Verilmeyecek diyor. Bunun sebeplerinden bir tanesinin şu olduğu. Tabii bir şey söylemeyince dedikodular ortaya çıkıyor. Kardeşim yani matematik çok önemli bir bilim dalı. Neden vermiyorsunuz ödül diye. Şey diyorlar. Gençken bir kadına çok aşık oluyor. O kadın bir matematikçiyle Alfred Nobel'i aldattığı için Alfred Nobel'in Nobel Matematik Ödülü vermediği düşünülüyor. Ama bu bir şehir efsanesi. Bilinmiyor. Tabii inanılmaz bir para kazanıyor. Dinamitin mucidi bu adam. Şöyle söyleyeyim, şu anda Alfred Nobel fonu var ve Nobel ödülleri 1 milyon dolar. Çok yakın zamanda Darren Acemoğlu kazandı Nobel Ekonomi Ödülünü. 3 etti Türkiye'den Nobel ödülü kazananların sayısı. Bu da büyük bir gurur. Darren Acemoğlu en son kazanan kişi. Ekonomi ödülünü kazandı. Fizik var. Bir de edebiyatta Nobel'imiz var. Bu da güzel. Umarım çok çok daha fazla olur. Ne dedik? Sadece %3'ü bu 1 milyon dolar veriyorlar ya ödül olarak. Sadece %3'ü kullanılmış. Yani %97'si daha duruyor. İnanılmaz büyük bir para var. Daha erken yıllarda dinamiti icat etmeden önce Alfred Nobel Stockholm'daki aile laboratuvarlarında çalışırken patlayıcılar patlıyor ve küçük kardeşi ölüyor. Bu Nobel Barış Ödülü vermesinin sebeplerinden bir tanesi olarak gösteriliyor ya da Nobel ödüllerini genel olarak vermesinin sebeplerinden. Yani o duyduğu acıdan dolayı. Çünkü dinamite ulaşmak için yaptıkları çalışmalarda küçük kardeş ölüyor. Onun dışında başka bir şey daha var. O böyle tık ediyor. Bu Nobel ödüllerini vermek istemesinin sebeplerinden bir tanesi şu: kardeşi felç oluyor ve ölüyor. Düşünün. Ludwig Nobel. Cannes şehrinde yaşıyor. Felç sonucu 1888 yılında yaşamını yitiriyor. Bakın Nobel'in hayatındaki dönüm noktası bu. Önemli bir figür tabii ki. Mühendis kendisi. Aile çok önemli zaten. Hatta Sanremo'yu hatırlıyor musunuz? Sanremo bölümünde. Vahdettin'in Nobel villasında kalmıştı. Bu Nobel'in yaşadığı villada yaşıyordu Türkiye'den gittikten sonra. Alfred Nobel, işte Ludwig Nobel ölüyor. Herif önemli bir adam. Tabii o dönem böyle çok hızlı komünikasyon yok, internet yok vesaire vesaire. Herif bu arada yani Rusya'da petrol endüstrisini kuranlardan bir tanesi, yani öyle büyük. Nobel kardeşler petrol şirketini kuruyor bu Ludwig. Fransa'daki bir gazete bu Ludwig Nobel'in ölmesini yanlış anlıyor ve haberi Alfred Nobel öldü diye geçiyor ama haberde şöyle bir şey var. Le Figaro muydu? Le Monde muydu? Her neyse hatırlamıyorum. Yanlış olabilir. Haberde ölüm tüccarı öldü diyor. Alfred Nobel böyle yapıyor. Vay başıma gelenler. Vay başıma gelenler kardeşim diyor. Biz neler etmişik bu dünyaya. Bizi nasıl andılar? Evet. Alfred Nobel'in ölüm haberi Alfred Nobel'e ulaşınca ölüm tüccarı olarak diyor ki durun diyor. Burada durun diyor. 1 minute diyor. 1 minute çekiyor Alfred Nobel. 1 minute çekiyor Fransızlara. Bundan sonra diyor imajımı düzeltmem lazım diyor. Onun için vasiyetine Nobel ödüllerini koyuyor ve Nobel Barış Ödülü'nde burada, bu binada değil, burası Nobel Barış Merkezi. Kutlamalar burada yapılacak sanırım. Bu binada veriliyor. Norveç'ten sanıyorum ki 5 jüri veriyor. Rådhus binasında. Burada Beatles, Pink Floyd vesaire duyarsanız içeride canlı piyano performansı yapılıp halka dinletiliyor. Böyle Guns N' Roses vesaire çalıyorlar piyanolarla. Evet, Alfred Nobel'in hikayesini dinledik. Kardeşlerin ölümü, dank etmesi ve kendisi hakkındaki hikayeler böyleydi. Bu arada şöyle bir şey var. Yine size göstereyim. Burada Gazze direniyor diyor. The best weapon is to sit down and talk. Dünyanın en iyi silahı, Nelson Mandela'nın bir sözü, oturup konuşmaktır diyor. Hands off Lebanon diyor. Lübnan'dan ellerinizi çekin diyor. Gazze direniyor diyor. Böyle de bir gençler mesaj yazmışlar spreyle Nobel Barış Merkezi'nin önüne. Çok önemli bir mesaj. Çünkü bu kadar çoluk çocuk ölürken dünyada 10 binlerce barış ödülü vermenin bir anlamı var mı? Bence yok. Neyse devam edelim. Bu Norveç'teki bu Mercedes'in elektrikli arabası sanırım. Çok yakın bir zamanda %100'e geçecek arkadaşlar Norveç. %100'e geçiyor. İnanılmaz. Ve şu anda vallahi yanlış biliyor olabilirim. Haberini okudum ama haber yanlış olabilir. Yolların altına elektrik şarj edebilecekler yani. Araba giderken yolda
yol şarj edecek arabayı. Şu anda dünyada en yüksek elektrikli araba kullanımı Norveç'te diyebiliyorum. Bu Rådhus binasının etrafındaki kahverengi binalar ve Rådhus binası. Nobel ödülü burada veriliyor. Nobel Barış Ödülü ama. İçeri muhtemelen tamir olduğu için girmeyecekler. Norveçler bu tamir konusunda aşırı pimpirikli. Giriş ücretsiz. Giriliyor galiba. Hadi bakalım. Ne kadar güzel bir kuğu heykeli ya. Ingang Entrance. Evet arkadaşlar, Rådhus binasına girebiliyormuşuz. Çok hoş oldu. Buradaki piyano vardı. Kaldırmışlar piyanoyu herhalde. Başka yere mi koydular acaba? Evet. Müthiş mozaiklerin olduğu, resimlerin olduğu harika bir bina burası. Giriş ücretsiz ama eskiden kontrol yoktu. Artık kontrol başlamış. Burada Norveç'in farklı dönemlerinde işte balıkçı var, kerestecilik var. Norveç'in çok eski. Sanıyorum sağdaki ya da soldaki yok. Sağdaki figür Björn Björnsen, ünlü Norveç ulusal şairi. Piyano galiba yukarıdaydı ya. Burada yine bakın işçi sınıfı anlatılıyor. Demir işçileri, tereyağı yapan kadınlar. Ve Norveç'in farklı dönemleri anlatılmış. Burada Roma'dan bir şey var. Roma İmparatorluğu hiçbir zaman İskandinavya'yı kontrol etmedi. Buraya kadar ulaşmadı yani. Burada Barış Ödülü veriliyor. Masalar, sandalyeler konuyor. Dediğim o Beatles çalınan yer neresiydi? O da burada olması lazım ama şurada mıydı acaba? Şu holde. Neyse gidip bakalım. Burası Munch odası deniyor buraya. Edvard Munch var ya, bu da muhtemelen Edvard Munch'un bir tablosu olabilir. Ünlü Çığlık eserinin ressamı, Madonna'nın, Çığlık'ın, Norveç'in en ünlü ressamı kendisi. Burada bir şömine var. Aman Allah'ım çok güzel. Arkadaşlar bu eski dönemlerde fakirler daha uzun yaşıyormuş. Çünkü zenginler ısıtamıyormuş şatolarını, kalelerini vesaire. Fakirler böyle bir ahırda, domuzlarla vesaire küçücük bir alanda yaşadıkları için daha sıcak oluyorlarmış. Zenginler de uğraşa dursun. Bu kadar. Yani şömineyle burası şu kadar yüksek bir yer ki Oslo soğuğunda ısınır mı? Isınmaz. Tüm Avrupa'da böyle. Genel olarak evet, bu Norveç kralı, kraliçesi. Kral çok yaşlandı. Yavaş yavaş oğlu hazırlanıyor geçmeye yerine. Oğlu 2000'lerin başında bir ilişki yaşamıştı. Bir garson kadınla ilişki yaşıyor. Mette Marie isminde bir kadınla. Kadın, tabii şu anda evliler, çocukları vesaire var. Bayağı olay olmuştu çünkü halktan birisiyle kralın Norveç'te bile kralın ilişki yaşaması bir garson kadınla bayağı olay olmuştu ama sonra adam evlendi, çocukları falan var. Kadın hasta şu anda ve tedavi görüyor. Ne hastası olduğunu bilmiyorum. Evet. Norveç'te birçok müze zaten ücretsizdi diyorum. Çünkü hala ücretsiz mi bilmiyorum. Göreceğiz. Burada yine muhteşem bir resim var. Arılar, böcekler falan hafif. Hatırlıyor musunuz? Samileri gezdirmiştim size. Bakın onların bıçakları ne kadar çok benziyor. Ya. Fatih Koperan size gerçek kullanıcılarını gösteriyor. Müze değil,
Realite. Hadi bakalım devam ediyoruz. Peki Norveççe nasıl bir dil? Norveççe Germen dil ailesinden bir dil. Almanca, İngilizce, Hollandaca, Danimarkaca, Norveççe, İsveççe, İzlandaca bunların hepsi Germen dil ailesine üye. Peki bir Almanla Norveçli birbirini anlayabilir mi? Hayır. Bir İngilizle Norveçli birbirini anlayabilir mi? Hayır. Bir Hollandalı ile Norveçli birbirini anlayabilir mi? İmkansız. Yani gerçekten oturup konuşmaları çok zor. Tabii ki bazı kelimeler çok benzer ama anlamaları imkansız. Bu Germen dil ailelerinde bir de içinde İskandinavca diye bir dal var diyebiliriz. Fince buna dahil değil. Fince, Estonca aynı dil ailesinden geliyor. Şimdi İzlandaca Gammalt-norsk, eski Norveççe. Zaten İzlanda boş bir toprak. Norveç'ten kaçan kızıl erik oraya yerleşiyor. Torunları da Grönland'ı falan keşfediyor. İlk keşfedenlerden İzlanda'yı. Norveçler eski Norveççe konuşuyorlar ama bugün Norveçli ile İzlandalı birbirini anlaması çok zor. İki, Danimarkaca böyle çok gırtlaktan konuşulan bir Norveççe gibi düşünün ve İsveççe. Danimarka, Norveç, İsveç birbirlerini anlayabilir ama genel olarak biraz böyle akıllı olmanız gerekiyor. Halklar çok anlamıyor yani. İngilizce konuşan aralarında çok gördüm. Böyle birazcık kıvrak zekaysa tabii ki anlaşıyorsunuz. Ben Danimarkaca konuşuyorum. İsveççe konuşuyorum, konuşmamayı tercih ediyorum çünkü. Evet, burada bir Helly Hansen dükkanı var ve Çinliler yağmalıyorlar. Freja Center diye Helly Hansen falan satılıyor. Fjallraven. Bakayım, girip bakalım neler varmış. Buranın çok güzelmiş rengi ya. Bakalım bu mont ne kadar? 1999 kron. Helly Hansen marka. Şu da çok güzelmiş. Tam böyle şey de ben tabii ki yani 2 senedir ilk defa bir kış gösterdim size. Bir de Romanya'da vardı. Bu bereler mesela ne kadarmış? 379 kron. Bak, şunu alabilirim işte. Ama pahalı, 599 kron. Valla Türk lirası kaç olduğunu ben de artık koptum bilmiyorum. Şu mu? Çok güzelmiş çanta. Bunlar indirimli. Genel Helly Hansen herhalde ürünleri. Bu Fjallraven. Türkiye'de bu sahtelerini çok görüyordum. Çantaları var herhalde bu Fjallraven'ın. Fjallraven. Bu kurtun küçüğüne ne deniyordu ya? Kurdun küçüğü de değil de. İşte bu fox. Dağ fox'u. Türkçesini unuttum ya. Fox. Çakal. Dağ çakalı mı? Yok. Neyse ya, aman. Bunlar çok güzelmiş ya. 2200 kron arkadaşlar. Bu da güzel. Ne kadar güzel şeyler. Öyle işte. Güzel ama pahalı be. Bize gelmez kardeş. Tilki. Fjallraven. Tilki. Tilki deyince şey aklıma geldi ya. Büyük Yıldız Oteli'nde çalışıyordum Bursa'da. 95 mi 96 mı o civarlarda herhalde. Bolulu aşçılar vardı o zaman. Tilki diye birbirine tilki derlerdi ya. Tilki. Ne dedim size? Oslo'da yaprakları özellikle toplamıyorlar ki böyle bir görüntü oluşsun. Niye çığlık atıyor lan? Hacı, kafanda kuş var hacım. Hacım dikkat et. Norveçliler her şeyin üzerine kendi bayraklarını koyuyorlar. Bakın. Burada da Norveç bayrağı artık kalitenin sembolü olmuş durumda. Size basit bir örnek vereyim bununla ilgili. Mesela Neutrogena var ya, Neutrogena üzerinde Norveç bayrağı var. İşte Norveçli balıkçıların kullandığı falan elleri için. Ama Norveçli balıkçıların Neutrogena'dan haberi pek yok. Sebebi de şu, Neutrogena Norveç markası değil, sadece bayrağını kullanıyor. İsviçre markası. Bakın İsviçre ürünleri de inanılmaz kaliteli kabul edilmesine rağmen onlar Norveç bayrağını kullanmayı tercih etmişler. Ne kadar şey olduğunu fark edin. Yani önemli olduğunu fark edin.
burada sanıyorum Burger King vardı. Ya da ben mi yanlış hatırlıyorum ya? Bayağı oldu gelmeyeli. Bu bira. Evet, Smørbrød buranın ünlü yemeklerinden. Gelin size günü Smørbrød yiyerek kapatalım. Yeah, yeah. Oh, there is also Coca-Cola. Coke. Aftenpost gazetesinin, buranın en ünlü gazetelerinden. Norveç'in en iyi istediği kanelboller. Kanelboller ile bitiriyoruz. Herkes mutlu, herkes gülüyor. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz.